Artlist.io. Kadem iyi günler diler. Yeniden herkese merhaba. Fizyonomi kimin ne işine yarar konusuyla yine birlikteyiz sizlerle. Bu serinin bu videosunda ele almak istediğim grup, üniversite hayatının başında, ortasında ya da sonunda olup iş hayatına atıldığında hangi iş kolunda çalışacağına ya da girişimde bulunacağına henüz karar vermemiş öğrenciler oluşturuyor. Bu grubu ele almak isterim. Bu süreç yaşanırken gelecek rotasını mümkün olduğunca sağlıklı bir biçimde çizebilmek amacıyla öğrencilerin kendileri bir fizyonomistten analiz, tahmin ve değerlendirme yapmasını isteyebilir. Fizyonomi burada devreye girebilir. Elbette yasal yükümlülükler açısından bunu talep eden kişinin, öğrencinin 18 yaşından büyük olması şartı tarafımızca aranıyor. Tıpkı bir önceki videoda hani bölümlere ayırmıştık. İlk öğrenim yılları, orta öğrenim yılları, üniversite, yüksek öğrenim yılları ve daha sonrası diye. İşte burada bunun da kendi içinde fraksiyonları ve ayrı ayrı grupları gözlenebiliyor. Ne kastediyorum? Mesela şöyle bir grup var. En baştan beri yani orta öğrenim yıllarında bir hedef oluşuyor kendisinde bu grupta. Ve bu hedefine kitleniyor ve hiçbir soru işareti olmaksızın o kitlendiği hedef doğrultusunda çabasını gösteriyor, çalışmasını orta yere koyuyor ve nihai sonuca ulaşıyor. Ondan sonra da hayatını o meslekle birlikte sürdürüyor ve idame ettiriyor. Evet, böyle bir grup var. Şöyle de bir grup var. Orta öğrenimde hedefi şekillenmediği gibi, kararı netleşmediği gibi, yüksek öğrenim sırasında da hedefi netleşmeyen ve kararı oturmayan bir grup da var. Bu grupta tamam bu yüksek öğrenim sürecini yaşıyorum ama hala öğrenimine aldığım mesleği yapabilir miyim, yapamaz mıyım, ileride nasıl olur, mutlu olabilir miyim, olamaz mıyım, ben bunu keyifle bir mutluluk hali içerisinde yapabilir miyim soru işaretleri henüz bu gruptan ayrılmıyor. Bu soru işaretleriyle birlikte, bu kararsızlıklarla birlikte sürüyor o süreç. Böyle de bir grup var. Bir başka grup yüksek öğrenimini tamamlıyor. Aralarında çok başarılı bir biçimde tamamlayanlar da olduğunu biliyorum ben. Karşılaştığım örneklerden bazılarında örneğin diplomasını aldıktan sonra onu gidiyor annesine, babasına veyahut aile bildiği büyüklerine götürüyor, veriyor. Diyor ki işte istediğiniz, o çok istediğiniz diploma burada diyor. Onu aldım, size getirdim diyor. Ondan sonra onun yaratmış olduğu bir geçmişe dair küskünlükle, kırgınlıkla kendisine yeni bir rota çiziyor. Yani başkalarının istediği iş hayatını, başkalarının istediği mesleği değil de bundan sonra ben kendi istediğimi yapacağım diyor. Mesela böyle bir grup da var. Bunun örneklerini de görüyoruz. Bunları daha çoğaltabiliriz. Maalesef hayatın gerçekleri bunlar. Bütün bunların altında insanın kendini tanımaması ve yakın çevresi başta olmak üzere diğer insanları yeterince iyi tanımamasından kaynaklandığını düşünenlerdenim ben de. Dolayısıyla burada ben kimim, benim özelliklerim nelerdir, benim 30 yıl boyunca,
40 yıl boyunca, belki daha uzun sürelerde yapacağım, en az özel hayatım kadar benim hayatımı etkileyecek olan iş hayatının en önemli kilometre taşlarından birisi olan mesleğimi seçince ben buna uygun muyum acaba? Uyumlu olabilecek miyiz? Bu beni mutlu edecek mi sorularını henüz yanıtlayamayan kendi içinde kişilerde olduğu muhakkak, öğrencilerde olduğu muhakkak. Dolayısıyla bu ya da buna benzer meşakkatli süreçlerin içerisinden biraz daha az soru işaretiyle çıkabilmek, biraz daha geleceğe dair kararlarda biraz daha isabetli kararlar verebilmek, biraz daha isabet kaydedebilmek, biraz daha o işte uyumu, iş ile uyumu sağlayabilmek açısından efendime söyleyeyim, fiziksel özellikler nedir, dış görünümü nedir, duygularının kişiliğe olan etkileri nedir, o onu nasıl yönlendiriyor, düşünce yapısı nedir, uygunluklar bakımından, eğilimler bakımından, mesleki yatkınlıklar bakımından mevcut durumu nedir? Bu ya da buna benzer soruların yanıtlarını bulmak isteyenler fizyonomiden faydalanabilirler. Fizyonomist arkadaşlarım, bizler olması şart değil. Bu işi gayet başarılı yapan yerler olduğunu da biliyorum. Onlardan da hizmet alarak, yani hizmet alarak dediğimde onlara danışarak bu soru işaretlerini azaltabilirler ve daha müreffeh, daha mutlu bir hayat sürme şanslarını, ihtimallerini yükseltebilirler. Fizyonomistler bütün bunlar için ne diyor? İnsanın kendini tanıması lazım. Yakın çevresi başta olmak üzere diğer insanları da daha iyi tanıyor olmak lazım. Mesleki yatkınlıkların, eğilimlerin neler olduğunun 5 aşağı 5 yukarı o insana bildirilebilecek göstergeleri bakımından onlara takım öngörülerde, bir takım tahminlerde, takım değerlendirmelerde bulunarak onların hayatlarını kolaylaştırabilirler. Bunlar hakkında daha detaylı bilgiler almak isteyenler web sitemizi ziyaret edebilirler. kademakademi.com.tr. Tekrar ediyorum, kademakademi.com.tr. Bu arada sosyal medyadayız. O mecrada kendini daha rahat hissedenler, oradan bilgiye erişmek isteyenler için de Instagram'dayız, Telegram'dayız, YouTube'dayız. İşte buralardan bizleri izleyerek de bir takım bilgilere erişebilirler. Demem o ki, fiziksel özellikler, dış görünüm, ellerin çizgileri, sima çizgileri, sima göstergeleri, özetle insana dair şeyler insandan okunabilir. O insana onlar aktarılabilir. Bunlar da karar vermede isabet oranını arttırabilir. Serinin sonraki videolarında görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Artlist.io